görüntülere bürünebiliyor arkadaşlar. Bu dinamik blokların özellikleri bunlar arkadaşlar. Evet, bunu şu hale geri bıraktık. Bunu da öyle. Evet, dinamik bloklarla ilgili kontrol 2'ye bastığımız zaman arkadaşlar pencerenin de olduğunu görüyoruz. Kapılar var. Bunları da incelemek mümkün. Bunda kapıyı da şöyle çekelim. Evet, burada bunu inceleyelim. Kapıda da şu var, hemen anlatalım. Tıkladığımız zaman kapının boyu değişebilir, küçülebilir. 60 ile 100 arasında değişebiliyor arkadaşlar. Kademe kademe. Ve burada sayıyı yazdığım zaman şu 60 olan yerin mavi olarak 71 yazan yere istediğim rakam yazabilirim. 85 diyebilirim. Ve böylece 85 oldu bu arkadaşlar. Mesela 120 yazalım. 120 oldu mu diye bakalım. Olmaz çünkü maksimum bu 100'e göre ayarlandığı için. Evet, 100'e göre ayarlanmış. 60 ile 100 arasında değişken. Bir de şöyle bir özellik var. Tıkladığımız zaman şuradaki yönü var. Şuna tıkladığın zaman ters, buraya iç ve dış kapı olarak değişebiliyor. Şuraya bastığımız zaman da sağa ve sola açılan kapı olarak değişebiliyor. Ve bundan sonra bir de open açılma pozisyonu var. 90 derece yaparsak tam dik açabiliyoruz. Close dediğimiz zaman da bu şekilde kapalı gözüküyor. Tekrar üzerine basıp evet, bu 90 olması normalde uygun. Burada da bu şekilde basit de olsa bu şekilde kapı gösterimleri için bazı çalışmalarda yeterli olduğu için bunu da kullanabiliyoruz. Evet, şimdi gördüğümüz gibi bunu silelim. Şimdi bizim çünkü daha önce yapmış olduğumuz kapımız mevcuttu. Tam istediğimiz biçimde. Evet, dinamik bloklarla ilgili bu şekilde çalışmalara devam edebiliriz arkadaşlar. Ve farklı kısımlar var. Bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Bundan sonraki çalışmamızda da makinacılara yönelik bir dinamik blokları kullanarak bir şekil üreteceğiz arkadaşlar. Onun için de onunla ilgili örnek yapacağız. Bu çalışmayı silelim ve öbür çalışmamıza zemin teşkil etsin diye siliyoruz arkadaşlar. Evet.